Witajcie kochani w kolejnym dniu z życia pośrednika. Tym razem troszeczkę inaczej. Nie w aucie, nie na zewnątrz. Jesteśmy w takim, powiedzmy, showroomie, biurze, miejscu pokazowym jednego z deweloperów. Jeżeli chodzi o temat kupna nieruchomości na takiej przysłowiowej, na etapie przysłowiowej dziury w ziemi, to jest to temat dla większości ludzi troszeczkę skomplikowany. Dostajecie plik dokumentów, szkiców, ktoś Wam opowiada, pokazuje fajne zdjęcia, fajny projekt 3D i mówi, że będzie super, będzie fajnie i tak dalej. A tak na dobrą sprawę dla nas, dla większości z nas jest to trudne do wyobrażenia. Ale czy na pewno kupno nieruchomości na etapie budowy jest takie trudne? Zobaczmy, przyjrzyjmy się tematowi bliżej. Od czego w ogóle zacząć, żeby się podjąć takiego zakupu? Zacząć trzeba po pierwsze od dewelopera. To znaczy tak, od kogo kupujesz, co kupujesz i od kogo kupujesz. Jeżeli deweloper ma za sobą ileś inwestycji, jeżeli deweloper nie czeka na pieniądze od Was, żeby zacząć budowę albo żeby ją kontynuować, jeżeli widzicie postępy w budowie, wszystko idzie po kolei, nie ma przestojów, dzieje się tak jak należy, odbiory poszczególnych etapów budowy są robione, a deweloper nadal niczego jeszcze nie sprzedał w danym obiekcie, ale wszystko robi. Czyli to już świadczy w praktyce po prostu o płynności finansowej dewelopera. Jeżeli chodzi o gwarancje bankowe na przykład, są deweloperzy, którzy dają takie gwarancje bankowe, ale umówmy się, większość z deweloperów w Turcji, a przynajmniej na południu Turcji, nie praktykuje tego typu rzeczy. Czyli tym bardziej musicie zobaczyć, co to za deweloper, co on już zrobił, jak zrobił, pójść, zobaczyć, co wybudował, jak wybudował, przyjrzeć się technologii, w jakiej to zrobił, jakie jest wykończenie. To już jest ten pierwszy etap. Jeżeli to macie za sobą, jeżeli macie sprawdzone, powiedzmy sprawdzoną płynność finansową tego dewelopera, to przechodzicie do następnego etapu, czyli forma płatności, sposób płatności, terminy płatności. W większości, jak pójdziecie do 85% deweloperów w Alanii, to powiedzą Wam, ok, wpłacajcie 30%, ewentualnie 50%, a resztę wpłacacie przy wpisie do księgi wieczystej, czyli jednoznaczne jest to też z odbiorem kluczy do mieszkania. Ja spotkałam się z deweloperami, którzy mówią, dobra, wpłacajcie tylko depozyt, niech to będzie powiedzmy 10 tysięcy przy założeniu, że mieszkanie kosztuje 100 000 euro. Wpłacajcie depozyt, my wszystko wybudujemy, zrobimy i jeżeli się boicie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to po prostu czym mniejsza kwota wpłaty, to powiedzmy, że mniejszy stres, tak? To też jest możliwe. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak to jest kupować mieszkanie od dewelopera na przykładzie jednego z moich ulubionych deweloperów. I przedstawiam Wam pana Selmana. Selman Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi az önce lecture olarak anlattım. Yeni daireleri alırken, yani inşaat sırasında daireleri alırken insanlar bayağı bir zorlanıyor. Korkuyorlar, biraz tedirgin oluyorlar. Tabii ki fiyat listesimiz var, kroki var, güzel bir 3D filmlerimiz var. Ama aslında ortada daha pek bir şey yok. Evet. Şimdi sizinle çalışırken şunu anladım. Siz daha satmadan daireleri yapıyorsunuz, inşaata giriyorsunuz. Evet. Yani 2, 3, 4 daire satılır mı, satılmaz mı? Siz ona bakmadan devam ediyorsunuz. Tabii. O zaman demek ki şu, birinci korku yok ediyoruz yani burada. Siz bizim alıcılara bağlı değilsiniz. Yani onların ne zaman alacağını, kaç tane daire alacağını size şu anda çok fazla ilgilenmiyor daha doğrusu. Tabii. Şimdi Selman Bey, bu projeye başlarken en önemli nokta ne? Yani neden müşterimize söyleriz, evet buraya gelmemiz gerekiyor, bunu almamız gerekiyor. En önemli, en büyük fark nedir bu projede? Projedeki en büyük fark, Kleopatra plajında Bodrum iniyoruz. Bodrum'a indiğimiz zaman deniz seviyesine indiğimiz için en önemli proje binanın zeminini yapmak. Zemin de gerçekten bir şey bağlı. Böyle bilgi birikim olması lazım. Zemin için biz mesela şu anda herkes birinci kata çıkmamızı bekliyordu. Biz halen zemindeyiz. Çünkü biz direkt bina yapıp hemen satmak istemiyoruz. Biz direkt dış etkenlerden binanın bağını koparmak, ondan sonra binayı yapmak istiyoruz. Mesela biz havuzdan başlıyoruz şu anda. Çünkü temel
havuz su temele değdiği zaman ileride 20 yıl sonra tabii ki sıkıntı çıkmasın diye. Biz ilk önce bunu önlemek istiyoruz. Ondan sonra dekordur, binayı yapmaktır, işte müşteriye sunum yapmaktır. Bizim birinci amacımız bizim binamızın en uzun ömürlü bina olması. O zaman inşaatın kalitesi tabii kalitesi sadece gözle görülen değil, gözle görünmeyen kısmında da kalite kullanmak istiyoruz. Aslında en önemlisi tabii değil mi? En önemlisi. Çünkü böyle dışarıdan her şeyi güzel yapabilirsin tabii, ama eğer bina 5 sağlam... yıla bir değiştirebilirsiniz ama binanın zeminini açıp onu değiştiremezsin. Binayı yıkmanız lazım. Bizim şu anda birinci aşamada yaptığımız şey binanın bütün dış etkenlerinden binayı korumak. Yani virüs gibi düşünün. Yani önlemini önceden alalım ki virüs olmayalım. Yani onun gibi aynı. Sonra şu anda biz çift izolasyon yapıyoruz. Mesela yandaki binamız yapmadı. Asansör kuyusunda su, şu an halen su var. Çok büyük sıkıntı benim gözümde. Ama onlar izolasyon yapacak. 5 yıl sonra tekrar yapacak. 5 yıl sonra tekrar. Şimdi ben kontrolümü kaybetmediğim, kendi her şeyi garanti verdiğim bir sitede 5 yıl sonra zemine izolasyon yapmak istemem ki. Şimdi yapayım ki 5 yıl sonra yapmayayım. Tabii yani ki. Mantığımız bu. Aslında keşke hep tüm inşaatçılar sizin gibi düşünseydi. Hayır, şöyle bodrum inmezseniz bu çok önemli değil. Ama bodrum inip Kleopatra plajına 50-100 metre olan yerde deniz seviyesine indiğiniz zaman bu benim yaptığımı herkesin yapması gerekiyor. Anladım. Yani yapan firmalar mutlaka vardır. Ama yapmayan firmada ileride şu anda anlayamaz müşteri. İleride anlayacak bunu. Tabii ki. Yerden rutubetlenme olacak, nemlenme olacak. O fitness'ın, o saunanın bodrumuna pis kokular gelmeye başlayacak. Ondan sonra belli olacak. Ben şimdi 7 tane dalgıç kullanacağım mesela bu binada. Bütün suları otomatik dışarı atacak. İşte yağmur sularını koruyacağım. Bodrumdaki pis su giderini ayrı logarda toplayıp çift motorla dışarıya başlayacağım. Bunlar hepsi çok yüksek maliyetler. Ama bu benim için önemli değil. Yani önemli olan tabii ki. Zaten biz her gün resimliyoruz. Zaten orada 2 tane de kameramız var. Her gün video alıyor. Biz sattığımız müşteriler de bunu izlesin isterim yani. Çünkü tabii bu yapılması gereken bir şey, kayıt altında şu anda. Neyi görüyorsa o. Kanıt yani bir nevi kanıt. Evet, doğru. O zaman hem binamız sağlam olacak, tabii, hem gördük kadarıyla burada bu showroom'da gördüğümüz gibi içteki dekor kısımları, mobilyaları, her şeyde üst seviyede, en tabii, üst seviyede olacak. Biz hep bir üstü, hep biz mesela Smart of Kleopatra'nın Domini'yi bende, yani ben 5 yıllığını aldım internette, benden başka kimse kullanamıyor. Ben her projede bir farklı smart eklemek istiyorum yani. Hem binayı daha çok tecrübe ediniyoruz, hem de insanlar bu kadar para veriyor, bir şeyleri artık kumanda etsin istiyorum yani, telefondan çalışsın istiyorum. Bir de çok farklı bir hava veriyorsunuz. Tabii. Yani mutfağa giriyorsun, tezgah ışıklı. Tabii. Ondan sonra lambaları çok farklı, çok tabii, güzel hava veriyor. Ben direkt söylüyorum, çok beğeniyorum. Evet. Bir de geçen sene yaşadığımız tecrübe, müşteri geldi, Polonya bir müşteri geldi. Daire almak istedi, çok beğendi. Selman Bey her şeyi hazırladı, onun istediği gibi yaptı. Maalesef olmadı satış çünkü alıcı bir maddi sıkıntılara girdi. Evet. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ne alıcı para kaybetti, ne aslında Selman Bey de bir şey kaybetti. Biraz tabii ki zaman açısından diyebiliriz, siz kaybettiniz çünkü bir sürü müşteri geldi, onu sattınız, göstermediniz ama yani o yaptığınız iyilik size geri döndü aslında. Ama o aslında benim için tecrübe. Evet. Her müşteri benim için bir tecrübe. Müşteri geliyor, ben onlardan çok şey öğreniyorum yani. Müşteri geldikçe... Evet, gördüğüm kadarıyla o yeşil fayans orada yani. Anya'nın seçti. Kullandık, mavi de bu tarafında beyaz ama bizim zaten kartelamızda farklı renklerleri de var. O zaman şirket olarak şöyle bir felsefemiz var. Müşterinin içeride bizim mağazalarımızdan aldığı ürünlerde ekstra bir şey talep etmiyorum. Müşteri ne beğenirse ben koymaya çalışıyorum. Çünkü o evde ben yapacağım, satacağım. Anahtarını teslim ettiğim zaman ömür boyu o kişi yaşayacak, ben yaşamayacağım. Aynen. O zaman amaç en hızlı, en ucuz yapmak ve en pahalı satmak değil. Amaç birincisi sağlam, zaman bunu alsa bile. İkincisi müşteri memnun etmek, özel.
ve çok farklı, yani bir fark yaratmak Tabii, piyasada tabii. ve gerçekten yaratıyorsunuz. Tebrikler. Şimdi Selman Bey, Ben mesela Alanya'da da çok malzeme temin etmiyorum. Yani genelde malzeme nerede çok güzelse, mesela avizelerimi İstanbul'da yaptırıyorum. Tezgahımın mesela evyesini Almanya'dan getirtiyorum. Ürgüp Göreme'den getirtiyorum bazı şeyleri. Kastamonu'dan ahşap getirtiyorum. Cama Antalya bazlı bir firma da yaptırıyorum. Motorları İtalya'dan geliyor. Bunlar da bir birikim yani. Tabii Bunları ki. da koordine edebilmek şey. Ama biz burada tecrübe ettik. Biz o inşaatta mesela çok yorulacağımızı düşünmüyoruz. Zaten altyapımız burada var. Yani bizim artık bir telefonla geliyor, metre şeylerini yapıyor. Bize fiyatını veriyor. Evet. İşe başlama yani daha hızlı olacak. evet, o zaman şöyle diyelim ki tabii ki şu anda sizin proje biz pazarlayacağız. Evet. Ve müşteri ne görüyor? Bir güzel 3D görüyor videosunu, krokileri görüyor, bir de fiyat listesi. Evet. Fiyat listesi üzerine gelelim de neden? Çünkü insanlar biliyorlar, inşaatta daire almak biraz daha uygun. Evet. Tabii ki biraz daha uygun. Birincisi, herkesin hayal gücü yok. Tabii. Yani geliyorlar, ortada bir şey göremiyorlar, ben nasıl alacağım? O zaman daha çok kişi hazır evlere gidiyor. Bizim burada söyleyeceğimiz bu. Bu aşamada daire aldığın zaman birincisi her şeyi değiştirebiliyorsun. Tabii. Yani her şeyi yaptıktan sonra ben duvarı şöyle mi istiyorum ya da mutfak böyle istiyorum ya da şu şöyle istiyorum. Tabii ki o zaman çok daha zor oluyor. Ama bu aşamada her şey yapılabilir. Az önce bahsettiğiniz gibi yani 2+1 daireden bir tane yapabilirsiniz. Tabii. Ya da bir tane 3+1 çıkacak, bir tane stüdyo çıkacak. çıkabilir. Ve daha çok avantajlı çıkabilirsiniz. Tabii. Evet. Şimdi tabii ki fiyat farkı da olacak ona göre. Tabii Şu anda bizim başlangıç fiyatımız zaten en dip fiyatta yani. Komik rakamlar yani bunlar benim projem için. Ama biz gençiz, birkaç genç kişi çalışıyoruz. Biz burada bizim amacımız böyle hemen yapıp zengin olmak değil. Genelde inşaat yapanlar hemen voleyi vurup zengin olmaya çalışıyor. Biz doğma büyüme buralıyız. Biz istiyoruz ki bu mahalleyi biraz daha güzelleştirelim. İster inanın ister inanmayın bu mahallede Saray Mahallesi'nde benim 8-10 tane projem var şu anda. İnşallah Ama her şey gerçekleşir. hepsine aynı anda başlayamıyorsunuz. Başlıyorsunuz, Tabii ki, arka arkaya gitmek zorundasınız. Hem madden hem belirli bir prosedür var devletin bize verdi. Hemen olmaz ama ben sabırlı bir insanım yani devam etmeyi istiyorum yani bu sektöre. Anladım. Yani 15 yıl bu sektörün içinde bizim planımız var. Yani 35 yaşındayım, 15 yıl 50 yaşına kadar bir planımız, bir haritamız var Ben zaten bu eminim, sektörde. şu anda eminim gerçekten Tabii. her şey gerçekleşecek ve benim için de önemli çünkü ben de bu mahalledeyim. Tabii. Ve tabii ki benim ofise yakın güzel projeleri göstermek Şimdi bir de şöyle bir beğendiğim şey bir şey. vereyim. Smartov Klopark'la 4'teki giyotin camlarımız silinebilir olacak. Onun sistemi değiştirdik. Mesela biz burada camlarımızı platform çağırıyoruz. Ayrı silinme oluyor dıştan. İçini temizlikli siliyor. Şimdi yeni bir sistem geliştirdi. Firma, Evet. bu firma Albert Genoa büyük bir firma. Bunlar silinebilirini yaptırdı. Yani bir camı kaldıracak, silip, öbür camı indirip diğerini kaldırıp Süper. önün arkalı sildirebilecek. Orada mesela onu deneyeceğiz biz. Orada buton koymayacağız. 2 kumanda vereceğiz. Bir kumandası yedek, bir kumandası aktif kullanılabilir. Aşağı yukarı 2 yıl normal firmanın verdiği garanti var. 3 yıl ben ekstra kendi firmam olarak veriyorum. Benim camlarım 5 yıl garantili veriyorum firmaya. Bu demek değil ki 6. yıl bir şey oldu ben nereden bulacağım. Biz zaten site yönetimi bizde olduğu için hep biz her bir yılda bir spreyleri var sıkma. Kontrolü bizde yani. Bazı insanlar yaşlı mesela burada yaşadığım turist geliyor mesela çok zor şey yapıyor. Sistem aslında çok basit. Araba nasıl çalışıyorsa bu camın çalışma sistemi de aynı. Ama insanlar alışmadığı için yapıyor. Mesela ben telefonda bir program var yüklüyorum ben telefondan da bu camı kaldırıp indiriyorum. Evet buna gelelim çünkü o smart. Tabii yani smart akıllı. home. Mesela bunu klimada yapabiliriz, perde de yapabiliriz, camda yapabiliriz, evin ışıklarında yapabiliriz. Bunu her şeyde yapabiliriz ama bu müşterimize ekstra bir ürün. Bunu isterse bunu projede biz ona notumuzu alırız. Onun dairesini o şekilde getirebiliriz. Sıkıntı yok. Havalimanında
VIP arabaya bindiği zaman kendi evini soğutmaya başlayabilir. Evet, Sıkıntı çok yok. güzel bir çözüm. Aslında özellikle Alanya'da Temmuz-Ağustos ayında 45 derece geliyorsun. Yani direkt böyle serin eve girmek Tabii, direkt. çok güzel bir şey. Tamam, şimdi o zaman biliyoruz. Onu bir toparlanalım. Temel olarak bina sağlam. Ondan sonra yüksek kalite... Bina sağlama dipnot gireyim. Herkes köpük kullanıyor. Ben halen eski 100 yıl önceki asmolenleri kullanıyorum binanın temelinde. Bunu zaten birinci beton değil, ikinci beton atınca, resimleyince gönderirim. Mesela herkes köpük kullanıyor. Köpük bir binada ağırlık yapmıyor, güzel. Ama köpük ham maddesi yanıcı bir madde. Evde Allah korusun bir yangın çıktı, bir şey oldu, bina komple yanma riski var bir. İkincisi, asma tavanla avize falan asamıyorsunuz, köpüğe denk geliyor, olmuyor. Evet. Sıva yapamıyorsunuz ama usta için çok kolay. Köpüğü delip bir alt kata boru geçirmesi, tesisat geçirmesi çok kolay. Ama ben kolayı sevmiyorum. Kolay kötüdür her zaman. Zor olan biraz daha iyidir. Bu betonarme için konuşuyorum. Ben halen o eski usul 100 yıl önce kullanılan açık asmolenden kullanıyorum binalarımda. Bunlara da alt üst demir işlemeli olduğu için binanın ömrü köpeğe göre bence en az 20 yıl daha uzun. Benim görüşüm bu tabii. Bu çok önemli çünkü neden? Şunu gördük. Mesela Polonya'daki evler 100 senelik, 200 senelik evler. Buraya geldim bir baktım 21 senelik ev dokuntu halde. O zaman ne oluyor? İşte farkı bu. Temelden nasıl yapılmışsa, hangi malzeme kullanılmışsa ondan sonra her şey ortaya çıkıyor. Malzeme çok önemli bir. Alanya 45-50 dereceleri görüyor, nem rutubet oluyor. Aynen. O demirin içindeki demiri inceltiyor belirli yıllar sonra. Nem alıyor ya. Evet. Onu incelttiği için binanın sağlamlığı güçlendirilmesi düşüyor. İşte bizim amacımız bu zaten. İzolasyon dediğimiz benim bu tuğlayı kullanmamdaki amaç bu. İşte eski usul kullanmamdaki işte amaç. bahsettiniz. O normal bir tuğla değil. Değil. O ponz bile. O 1000 derece ısıya dayanıklı, içinde hava gözleri olan, dışarıdan içeriye, içeriden dışarıyı havasını salmayan izolasyonlu bir malzeme ve çok pahalı. İzolasyona gelince büyük camlarımız var ama camlar da farklı. Tabii camların dışı da konfor cam, iki cam arasında argon gazı var. Bel altı bayanların etekle falan, şortla rahat gezebilsin diye biz ilk camları da jaluzili yapıyoruz. O da dışarıdan herhangi bir rahatsızlık olmasın diye. Yani camlarımızın dışındaki konfor da güneşi içeriye salmıyor. Evet, o zaman hem Dışını ekonomik kırıyor. olarak konfor Tabii olacak. Çünkü birincisi klima o kadar çalışmayacak Tabii soğutmak çalışmayacak. için. Hem de tabii ki bu kadar büyük camlarla evde rahat hissedebilirsin. Çünkü herkes seni o kadar kolay görmez Tabii direkt. ve dışarıdan hiçbir ses duymayacaksınız. Yani dışarıdan gürültüyle de bağlantıyı kesiyoruz. O da çok önemli. Bu Bir çok de önemli. Alanya'da çok fazla kullanılmadığı bir çözüm. Evet. Selman Bey, şimdi fiyat tekrar getiriyorum masaya. 115.000 euro şu anda en ucuz başlangıç daire. Evet. Birinci kat 68 metrekare. Evet. Şimdi ne olacak bitiminde? Mayıs 2021 farkı gördüğüm kadarıyla 15.000 euro minimum olacak. 15-20 bin euro bandında. Neden? Yani birisi sorarsa neden fark oluyor? Neden? Benim inşaatımdaki malzemeler hep pahalı olduğu için bunun sonuçta paranın bir bekleme süresinde bir vadesi var. Yani o binada beklediği için otomatikman finansman olarak bir şeyler yukarı çıkacak. Tabii Bir, ki. ikincisi müşterinin aklındaki soru işareti biraz azaldığı için de mutlaka bunun TL'ye bir karşılığı olacak. Yani, aynen. Yani ben görmüş olacak, müşteri mala dokunmuş olacak. Yani aynen. bu olacak. Yani bence ben tabii ki şimdi emlakçı olarak konuşurum. Bu en büyük sebep fiyat farkındaki olay garanti gibi. Yani şöyle müşteri geliyor her şey hazır olunca korkacak bir şey yok artık. Yani bu bir sigorta parası gibi oluyor. Tabii. Yani burada evet birisi bir rizikoya girmiş diyebiliriz. Yani ufak olsa bile bir şey daha hazır olmadan almaya karar verdi. Ve ondan dolayı daha ucuz o dedi. Ya şöyle düşünün, pazardan alışveriş yapıyorsunuz, eve gelip kendiniz yapıyorsunuz. Çok ucuz ama bir restoranta gidiyorsunuz, yemek önünüze geliyor daha pahalı. Tabii öyle ki, düşünün. Tabii ki. Mantık bu. Selman Bey, bu noktada çok teşekkür ediyorum.
Biz videonun içerisinde projenin yeri göstereceğiz. Tabii. Projenin detayları da açıklayacağız. Ve inşallah Polonyalı bir müşteriyle Tabii. beraber tekrar buluşuruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.